Merhaba, felsefe ve kitap meraklıları. Kanalımıza hoş geldiniz. Başlamadan önce bu tür içerikleri seviyorsanız abone olmayı unutmayın, bize gerçekten büyük destek oluyor. Şimdi gelelim konumuza. Felsefenin en temel sorusu nedir diye sorsam aklınıza ne gelirdi? Belki de şu, hakikat nedir ve biz ona nasıl ulaşırız? Peki ya size hakikate giden yolun, o hep güvendiğimiz bilimsel, nesnel yöntem olmadığını söylesem? İşte 20. yüzyıl felsefesini sarsan, bu soruyu tam merkezine alan dev bir esere dalıyoruz bugün. Hans-Georg Gadamer'in başyapıtı Hakikat ve Yöntem. Bakın, bu elimizdeki sıradan bir felsefe kitabı değil. Bu, sadece filozofların değil, hepimizin sanatı, tarihi, eski metinleri, kısacası geçmişi anlama şeklimizi temelden değiştiren bir bomba adeta. Gelin, bu yolculukta hakikat hakkındaki o en sağlam bildiğimiz varsayıları bile yerinden oynatan bu eserin derinliklerine birlikte inelim. Gadamer'in peşine düştüğü o büyük soru tam olarak şu: bir sanat eserini, diyelim ki yüzlerce yıllık bir tabloyu ya da eski bir şiiri, tarihi bir metni nasıl gerçekten anlarız, ne yapmamız lazım? O eseri yaratan sanatçının, yazarın beyninin içine mi girmeye çalışmalıyız, yoksa onu bugünün dünyasından kendi gözlüklerimizle mi okumalıyız? Hangisi doğru? İşte Gadamer bu devasa soruyu cevaplamak için işe, hepimizin kafasına kazınmış bir yanılgıyı yıkarak başlıyor. Nedir o yanılgı? Modern bilimin o meşhur yöntem takıntısı. Biliyorsunuz, aydınlanmadan beri bize okulda, hayatta hep şu öğretildi: bir şeyi doğru anlamak istiyorsan nesnel olacaksın. Yani kendini, duygularını, düşüncelerini, özellikle de ön yargılarını bir kenara bırakacaksın. Tıpkı bir laboratuvardaki bilim insanı gibi, soğukkanlı bir yöntem ile yaklaşacaksın. Gadamer diyor ki durun bir dakika. İşte bu yaklaşım, insanı ve onun eserlerini anlamaya çalışırken, yani beşeri bilimlerde, tamamen yanlış bir yol. Çünkü doğa bilimleriyle beşeri bilimler apayrı dünyalar. Düşünsenize, bir kimyager bir elementi incelerken nesneldir, araya mesafe koyar ve kadı bir yöntem izler. Ama siz bir şiir okuduğunuzda veya bir müzik dinlediğinizde ne olur? Onunla aranıza mesafe koymazsınız. Tam tersine ona dahil olursunuz. Bir ait olma hissi yaşarsınız. Onu yorumlarsınız. Ve bu yorumu yaparken de aslında tek başınıza değilsinizdir. İçinde büyüdüğünüz gelenek sizinle birlikte konuşur. Ve işte tam bu nokta bizi Gadamer'in belki de en radikal, en kışkırtıcı ve en önemli fikrine getiriyor. Hazır mısınız? Ön yargının savunması. Evet, evet, yanlış duymadınız. O kötü bildiğimiz ön yargının savunması. Şimdi aydınlanma bize ne diyordu? Ön yargı aklın bir hastalığıdır, kurtulmamız gereken bir prangadır. Gadamer ise tam 180 derece tersini söylüyor. Diyor ki, ön yargı kötü bir şey değil, tam aksine anlamanın ta kendisidir, kaçınılmaz ve meşru başlangıç noktasıdır. Neden mi? Çünkü ön yargılarımız olmasa bir metne, bir esere bomboş bakardık. Ona hangi soruyu soracağımızı bilemezdik. Ön yargılarımız bizim dünyaya açılan pencerelerimizdir. Yani Gadamer'e göre anlama eylemini mümkün kılan şeyler, ironik bir şekilde aydınlanmanın kurtulmaya çalıştığı şeyler. Neler mi onlar? Bizi biz yapan meşru ön yargılarımız, içinde yoğrulduğumuz o gelenek, hocalardan, kitaplardan öğrendiğimiz otoritenin bilgisi ve hatta birazdan göreceksiniz araya giren zaman, yani zamansal mesafe. Bu fikir de gerçekten müthiş. Genelde ne düşünürüz? Geçmişle aramızdaki o yüzlerce yıllık zaman, anlamanın önünde bir engeldir, bir duvardır, öyle değil mi? Gadamer diyor ki, hayır, tam tersi. O aradaki zaman, bir eseri kendi çağından gelip geçici, küçük, önemsiz önyargılarından temizleyen bir filtre gibidir. Zaman geçtikçe toz duman dağılır ve eserin asıl cevheri, gerçek anlamı parlamaya başlar. Tamam, önyargılar lazım, gelenek lazım, zaman lazım. İyi de bütün bunlar bir araya gelince anlama eylemi nasıl gerçekleşiyor? İşte Gadamer bu süreci inanılmaz güzel bir metaforla açıklıyor: ufukların kaynaşması. Ufuk nedir? Sizin şu an durduğunuz noktadan görebildiğiniz her şeyin sınırı, değil mi? İşte bizim bir ufkumuz var. Yüzlerce yıl önce yazılmış bir metnin de kendi tarihsel bir ufku var. Gadamer'e göre anlama dediğimiz şey, işte bu iki ufkun, yani metnin dünyasıyla bizim dünyamızın bir araya geldiği, karşılaştığı ve sonunda birbiri içinde eriyip kaynaştığı bir diyalog gibi işleyen bir olaydır. Tıpkı buradaki çizimde olduğu gibi. Düşünün, geçmişin o tarihi manzarasıyla bizim bugünkü modern manzaramız birleşiyor ve ortaya ne o ne de bu olan yepyeni, çok daha zengin bir anlam manzarası çıkıyor.
Yani anlamak demek, ne geçmişi papağan gibi tekrar etmek, ne de metni tamamen kendi keyfimize göre eğip bükmek demek. Anlamak, bu ikisinin yaratıcı bir birleşimi. Peki bu kaynaşma nasıl oluyor, adımları ne? Şöyle düşünün, ilk olarak geçmişten gelen o metin adeta bize bir soru soruyor, bizim rahatımızı bozuyor, varsayımlarımızı sarsıyor. Sonra biz kendi ufkumuzdan, kendi ön yargılarımızla bu soruya bir karşılık veriyoruz. Ve işte bu soru-cevap alışverişi, yani metinle kurduğumuz diyalog sayesinde iki ufuk yavaş yavaş birbirine yaklaşıyor ve en sonunda kaynaşıyor. Peki, güzel. Bu diyalog, bu ufukların kaynaşması, bütün bu anlama süreci nerede olup bitiyor, hangi zeminde gerçekleşiyor? İşte bu soru bizi Gadamer felsefesinin mutlak zirvesine, en tepe noktasına taşıyor. Dilin evrenselliği. Bu bahsettiğimiz her şey bir metni anlamak, bir arkadaşınızla sohbet etmek, tarihin bir parçası olmak, aklınıza ne gelirse. Hepsi ama hepsi dilin içinde ve dil aracılığıyla oluyor. Yani dil, sandığımız gibi sadece fikirlerimizi paketleyip gönderdiğimiz bir kargo kutusu değil. Dil, içinde yaşadığımız, nefes aldığımız, dünyayı deneyimlediğimiz o okyanusun ta kendisi. Ve bu fikir, Gadamer'in o en ünlü, en vurucu cümlesinde kristalleşiyor. Anlaşılabilir olan varlık, dildir. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu demek, bizim için var olan, üzerine düşünebildiğimiz, konuşabildiğimiz, anlam verebildiğimiz ne varsa, ancak ve ancak dil sayesinde vardır. Dilin dışında bir varoluş bizim için düşünülemez. İşte bütün bunlardan sonra anlıyoruz ki, anlamak bizim elimize alıp bir nesneye uyguladığımız soğuk bir alet, bir yöntem değil. Anlamak daha çok başımıza gelen bir olay. Nasıl ki bazen bir sohbete düşeriz ve kendimizi kaptırırız, anlama da bizi öyle yakalar, içine çeker ve en sonunda dönüştürür. Bir şeyi gerçekten anladığınız o andan sonra artık eskisi gibi değilsinizdir. O halde gelin bu yolculuğu sizi kendi deneyiminiz üzerine düşündürecek bir soruyla noktalayalım. Şu an bu anlatılan yeni fikirleri anlarken değişen sadece bu fikirler hakkındaki bilginiz mi, yoksa aslında yavaş yavaş değişen, dönüşen siz misiniz?